Merhabalar, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Yılın ilk yayınıyla karşınızdayız. Yeni yıla girdik ama hiç de iyi girmedik diyebiliriz. Amerika'nın Venezuela'ya 3 Ocak'ta saldırması, yeni yılda herkes barış çağrısı yaparken bir savaş başladı. Tabii ki önemli bir savaş ve önemli bir saldırı süreci oldu. Bu tabii ki beklenen bir süreçti. Çünkü Amerika Ağustos ayından beri bir saldırı planı hazırlanmıştı. Bir ulusal güvenlik stratejisi ilan edilmişti ve Latin Amerika'yı kendi arka bahçesi olarak kabul etmişti. Bu çerçevede Amerika'nın çıkarlarına uyum sağlamayan, Çin'le ve Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olan, daha doğrusu petrollerini bu ülkelere satan Venezuela'yı bir başçıvan olarak görüyordu ve bu hep hedefteydi ama haydutluğun bu derece ileriye gideceğini kimse beklemiyordu. 3 Ocak gecesi saat 2 sıralarında Amerikan savaş uçakları büyük bir saldırı gerçekleştirdi Venezuela'ya. Devlet Başkanı Maduro'yu ve eşini teslim aldılar, kaçırdılar. Sonra da New York'a götürdüler. Bugün itibariyle New York'ta mahkeme çıkarılıp yargılanması bekleniyor. Tabii ki suçlama büyük, uluslararası uyuşturucu şebekelerinin organize edilmesi, bunların liderliğini yapması vesaire bir sürü bahane uyduruyor Amerika. Amerika'nın lideri tabii ki Trump. Burada birinci hedefin asıl olarak Venezuela'nın yeraltı kaynakları, zenginlikleri, petrolüne sahip olmak olduğu açık bir şekilde belirtiliyor. Zaten bu hiç gizlenmeden söyleniyor. Özellikle rejimin solcu olması, ülkenin pazarlarının Amerikan enerji tekellerine kapatılması Amerika'yı rahatsız etmişti. Ama sadece bununla ilgili değil, aynı zamanda bütün Latin Amerika ülkelerine de bir gözdağı veriyor. Hatta dünya ülkelerine bir gözdağı veriyor. Önümüzdeki süreçte Amerika dünyanın en büyük ülkesi, en büyük askeri gücü, buna herkesin teslim olması gerekiyor diyorlar. Bu tepkilere tabii ki bu tutuma karşı Avrupa'dan değişik açıklamalar yapıldı. Önce Almanya'dan başlayalım. Almanya Başbakanı Friedrich Merz hemen durumun karmaşık olduğunu söyledi. Yani şu anda hemen Amerika'nın yapmış olduğu bir operasyona karşı açık bir tutum almadı. Aslında destek verdi. Bir taraftan Maduro'nun devrilmesi Venezuela halkı için önemli bir başarı, önemli bir gösterge olarak ifade etti. Diğer taraftan ise uluslararası hukuka uymayan bir operasyonun olduğu da görünüyor. Ama Merz bunu açık bir şekilde hiç ifade etmedi. Yani Amerika'nın bir haydutluk yaptığını söylemedi. Başka bir Avrupa ülkesi olan Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron doğrudan net bir şekilde Amerika'ya destek verdi. Destek vermekte de kalmadı. Aynı zamanda şimdiki yönetimin, yani Bolivarcı yönetimin, Maduro'nun arkadaşlarının ya da partisinin iktidarda olduğu dönemin kapanmasını, geçtiğimiz dönem seçime giren ama seçimleri kaybeden muhalefetin yeni yönetimi olarak ilan edilmesi çağrısında yaptı. Macron bir adım daha ileriye gitti. Zaten uluslararası hukuktan söz etmedi. Amerika'nın haydutluğundan hiç söz etmedi. Tamamen bir destek verdi. Bu tabii ki önemli bir konu. Almanya ile kısmen bir farklılık burada görünebiliyor. Almanya hiç uluslararası hukukun ihlal edildiğini de söylemese bile, yeni bir geçici yönetim getirilsin demese bile tam destek verirken Macron burada bir adım daha ileri gitti. Bunlar tabii ki Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu açıklamalara uyumlu. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Komiseri Kaja Kallas hemen saldırının olduğu gün birkaç saat sonra bir açıklama yapmıştı ve burada Maduro yönetiminin devrilmesine destek vermişti. Yalnız uluslararası hukuka dikkat edilmesi gerekiyordu. Bunun belli kuralları var. Ülkelerin egemenlik hakları var. Ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiği konusunda bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi ama nihayetinde Amerika'yı da mahkum etmedi, reddetmedi ve böylece bir destek oldu. Yani alttan alta bir destek ama kurallara uyulması gerekiyordu. Bir rejim değişikliği zaten destekleniyordu. Avrupa Birliği bunu ifade ediyor. Maduro'yu zaten
resmi olarak devlet başkanı olarak kabul etmemişlerdi. Hepsi de yapmış olduğu açıklamalarda bunu ifade ettiriyor. Yani biz zaten tanımıyorduk Maduro yönetimini. Seçimlerde meşru bir yönetim yoktu. Meşru olarak seçilmiş bir devlet başkanı değildi. Bu açıdan bizim düşüncemize göre Maduro'nun devrilmesi yerinde. Ama Amerika tarafından, içerideki güçler tarafından değil, hem de bir haydut gibi kaçırılmasına destek verildi. Böylece uluslararası hukuk rafa kaldırıldı, normlar rafa kaldırıldı. Bu Amerika'nın yarın başka bir ülkeye de benzer bir harekete geçebileceği konusunda bir kapıyı aralamış durumda. Yani bugün Venezuela ve Maduro'nun başına gelenler yarın başka bir ülkenin de başına gelebilir. Gelişme bu, haydutluk bu, güç bu. Bu içerisinde bulunduğumuz durum tabii ki Avrupa'da değişik tartışmalara yol açtı. Her şeyden önce Amerika'nın bu kadar pervasız bir şekilde hareket etmesi sol ilerici kesimler tarafından protesto edildi, gösteriler yapıldı. Bu gösterilere katılımlar şu anda sınırlı. Hani çok büyük 10 binlerce insanın katıldığı gösteriler yok. Ama toplumsal açıdan baktığımızda ise geniş bir şekilde rahatsızlık yaratmış. Yani bu haydutluğun nasıl olabileceği konusunda süreç tartışılıyor ve asıl olarak da Amerika'nın dünya üzerinde egemenliğinin halklar için bir tehlike olduğunu ifade eden sol güçleri bence destekledi. Bundan sonra bu konuda daha yüksek çağrılar yapılacak, açıklamalar yapılacak, eylemler yapılacak. Görünen o ki Venezuela'ya karşı düzenlenen askeri operasyon bu açıdan önümüzdeki dönemde dünyanın sisteminin nereye evrildiği konusunda bazı tartışmalara yol açacak. Acaba uluslararası hukuktan söz etmek gerekiyor mu? Bu durumda gerekmiyor. Çünkü Amerika kendi ülkesinde Temsilciler Meclisi'nden, kongreden bile izin almaya, onay almaya gerek duymayacak bir pozisyona gelmiş durumda. Bir gücü olanın kurallarının belirleyici olduğu bir durum ve Avrupa'nın önemli ülkeleri de bu sürece oldukça destek veriyor. Bu nedenle ortaya çıkan tabloyu tartışılacak. Önümüzdeki süreç bu açıdan yeni taşların yeniden yerine oturması konusunda tartışmalara yol açacak. Ama bu savaşa ve militarizme karşı güçlerin argümanlarının da önemli bir şekilde güç kazanacağı, toplumda daha fazla tartışılacağı bir süreç olarak da görmemiz gerekiyor. Silahlanmanın ne kadar devasa bir güce ulaştığında bunun aynı zamanda halklar için tehlike oluşturduğunu görüyoruz. Uyuşturucu ticareti, terörizm gibi kavramlar tamamen kendi hedeflerine ulaşmak için kullanılan argümanlardan öteye gitmedi. Dolayısıyla bunu net bir şekilde söylüyorlar. Yani Amerika'nın şu anda açıktan hedefimiz petrol ve petrol kaynakları olmasının anlamı var. Bir taraftan kendi ekonomisini döndürmek için, kendi petrol tekellerini güçlendirmek için bir sürece ihtiyaçları var. Diğer taraftan da dünya rezervleri açısından en büyük ülke, en petrol ülkesi Venezuela. 300 milyar varilden fazla rezervin olduğunu söylüyor ve bu Suudi Arabistan'da da daha fazla. Ayrıca Venezuela'dan çıkan petrolün kalitesinin de daha farklı, daha değerli olduğu belirtiliyor. Yani Amerika'da petrol çıkıyor ama Amerika petrolünden gerçekten de ham petrolden normal petrol araçlarda ya da enerjide kullanmak için, petrol üretmek için çok daha çaba sarf etmek gerekiyor ama Venezuela petrolünün kalitesi daha az işlemle, daha az rafinerilerde işlemle bunun kullanılabilir hale geldiğini gösteriyor. Amerika geçmişte de Venezuela petrolünü en çok alan ülkelerden birisi ama özellikle Chavez'in iş başına gelmesi, ardından da gelişen süreç, Maduro'nun başlattığı süreç ve Bolivarcı devrim olarak belirtilen dönemle birlikte Amerika tek elleri adım adım ülkeden kovulmuştu. Bu nedenle şimdi yeniden sürece dahil olmak istiyorlar. Şimdi Amerika'nın izlemiş olduğu taktik şu anda
doğrudan muhalefeti yerine getirmekten ziyade mevcut olan yönetimi kendisiyle işbirliği yapabilecek şekilde yola devam etmesini istiyor. Trump çok açık bir şekilde Maduro'nun yerine gelen yeni devlet başkanı Rodriguez'e bunu teklif ediyor. İstediklerimizi yap, söylediklerimizi yerine getir, sen iktidarda kal. Yani biz Amerika'yı sömürelim, Amerika'nın yeraltı yerüstü kaynaklarına biz sahip olalım, Venezuela'nın, ve biz Venezuela'yı yönetmeye devam edelim, sizin üzerinizden yapalım diyor. Tabii ki şu anda Venezuela yönetimi bunu reddediyor ama bir uzlaşmaya da, bir birlikte çalışmaya da kapıyı kapatmıyor. Maduro da bunu ifade etmişti. Yani kendisi de Amerika ile bu konuda uzlaşma içerisinde çalışabileceklerini, diyalog içerisinde olabileceklerini söylemişti ama Amerika tamamen reddetti bunu ve saldırı üzerine bunu yerine getirmek, yani tamamen talan ederek, işgal ederek, kendi kontrolüne alarak hedefine ulaşmanın planlarını yapıyor ve bu planları belli bir yol haritası içerisinde uygulamanın peşinde ve Avrupa Birliği ülkeleri de şu anda bu plana uymuş görünüyor. Devletler açısından baktığımızda itiraz eden ülkeler yok. Sadece koalisyon hükümetleri içerisinde bazı itirazlar var. Örneğin Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin bazı milletvekilleri, yöneticileri ortada uluslararası hukukun ihlal edildiğini söylüyorlar ve bu konuda net tutum alınmasını dile getiriyorlar. Ama tabii ki hükümetin aldığı karar ortada. Sol ilerici antifaşist güçler ise önceki döneme göre daha birleşik bir şekilde tutum almış görünüyorlar. Ukrayna Savaşı'nda biraz görüşler farklılaşmıştı. Yani barış hareketi Ukrayna savaşı konusunda Rusya'ya nasıl tavır alınacak konusunda adeta bölünmüştü ama bu sefer Amerika'ya karşı birleşik bir savaş karşıtı hareketin, birleşik bir antifaşist hareketin oluştuğunu en azından bu ilk günlerde söylememiz gerekiyor. Buna rağmen de tabii ki eylemlerde yeni gelişmelere bağlı olarak da yeni eylemler planlanabilir, güçlenebilir. Süreç bu açıdan uluslararası dayanışmanın güç kazanacağı bir evre olarak da önümüzde duruyor. Diğer önemli bir gelişme ise Avrupa'da sürekli yükseliş içerisinde olan aşırı sağcı, ırkçı, faşist partilerin Venezuela konusundaki tutumundaki tutarsızlık, ikiyüzlülük ve Amerika'nın çizgisine destek. Zaten Almanya'da AfD, Fransa'da Le Pen, İtalya'da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, bunlar zaten Trump ikinci kere Amerikan başkanlığına geldiğinde sevinçle karşılamışlardı. Çünkü Amerika'daki aşırı sağın güç toplaması kendilerinde işine yaradığını biliyorlardı. Bu nedenle destek verdiler. Ama destek verdikleri güç onların kutsadığı ulus devlete doğrudan bir müdahaleyi gerektiriyor. Ulusal egemenlik haklarını bir tarafa bıraktı. Almanya'daki AfD zaten Trump'ın partisi ve Trump'ın ekibi AfD'ye seçimler sırasında doğrudan destek vermişti. Doğrudan açıklamalar yapmıştı. Hatta o dönem Trump'ın kabinesinde yer alan Elon Musk uzaktan bağlantılarla AfD'nin mitinglerine katılmıştı. Şimdi AfD ulusal güvenliği yok eden Trump ve ekibine karşı bir açıklama yapmıyor. Bir tutum takınmıyor. AfD eş başkanları bugüne kadar bir açıklama yapmadı. AfD'nin sosyal medya hesaplarında Trump'ı mahkum eden, Venezuela'ya müdahalesini mahkum eden bir yaklaşım göstermedi. Tamamen 3 maymunu oynar pozisyonda Almanya'da AfD. Bu aynı zamanda komünist, sosyalist olarak ifade edilen Maduro rejiminin devrilmesinden ya da onların devrilmek için yapılan bu hamleden müthiş bir şekilde heyecanlandıklarını gösteriyor. Yani solcu bir yönetimin devrildiği bir ülke ve yerine de onlar gibi sağcılar getirilecek. Bu beklenti içerisindeler. Bu nedenle Amerika'nın planını aslında sessiz kalarak
destek veriyor AfD. Yani bu açıdan gerçekten de söyledikleri, yani ulusal egemenlik, bağımsızlık, her ülkenin kendi yönetimini belirleme, kendi geleceğini belirleme konusundaki tutumdan vazgeçtiklerini görüyoruz. Benzer bir tutum diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Hollanda'da Wilders'in Özgürlük Partisi bir açıklama yapmadı. Yine Avusturya'da FPÖ, yani Avusturya Özgürlük Partisi, ki onlar da hükümet olmaya gayet oldukça yakın, onlar da hiçbir açıklama yapmadılar. 3 maymunu oynamaya devam ettiler. Bunlar arasında en açıktan destek veren ise İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni. Meloni sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda zaten Maduro'yu tanımadıklarını ve Maduro'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını söylüyor ve bir komünistin, bir solcunun devrilmesinden memnunluk duyduklarını söylüyor. Ama Amerika'nın müdahalesini ise önemli olan bakmamız lazım. Yani eğer saldıran ülkeye haklıysa, egemenlik haklarını koruyorsa bu saldırı meşru görülmesi gerekir. Dolayısıyla Venezuela Amerika için bir tehditti. Amerika'nın da Venezuela'ya bu şekilde müdahale etmesi, devlet başkanını kaçırması Meloni için anlaşılan bir durum. Dolayısıyla Almanya'daki aşırı sağcılar gibi İtalya'daki aşırı sağcılar da Trump ve ekibinin Latin Amerika'yı kontrol etmek için seçilmiş bir devlet başkanını kaçırmasına destek veriyorlar. Yani Venezuela halkının kendi kaderini belirlemesi söz konusu değil. Önemli olan aşırı sağcı, ırkçı, milliyetçi Trump'ın önderliğindeki Amerika'nın. Bu konuda Fransa'daki Le Pen daha farklı bir tutum aldı. Marine Le Pen, o da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. O da Venezuela rejimiyle sorunların olduğunu, Venezuela rejiminin yaptıklarının baskıları kabul etmediklerini söyledi. Yani karşı olduğu bir rejim. Ancak buna karşı çıkmamız diyor Le Pen, oradaki egemenlik, ulusal egemenlik haklarının yok edilmesi anlamına gelmiyor. Bir ülkenin iç işlerine müdahale etmek anlamına karşı çıkmak gerekiyor. Sonuçta Venezuela halkı kendi iradesiyle karar vermesine gerekiyor. Bu nedenle Amerika'nın Venezuela'ya müdahalesine karşı çıkıyor. Yani bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Le Pen bu Almanya ve İtalya'daki aşırı sağdan farklı bir tutum aldığını söylüyor. Ama onun da ne kadar karşılığını olduğunu göreceğiz. Ama bu çıkışı özellikle ülke içerisinde Macron'a karşı tepki, Macron'a karşı olan toplumsal hareketi aynı zamanda Amerika'nın bu müdahalesiyle birlikte yedeklemeyi hedeflediğini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Fransa'da özellikle sol CHP, sol parti, Luc Mélenchon, bunların güçlü bir çıkış yaptığını ve önemli bir güç haline geldiğini biliyoruz. İşte Le Pen aynı zamanda Amerikan ve karşıtlığı ve anti-emperyalizmi sol cepheye, sola bırakmak istemediği için kısmen mecbur olarak bu hareketi yaptı. Yoksa gerçekten de Marine Le Pen'in gerçek anlamda bir anti-emperyalist olduğunu söylemek zor. Ama kendi çıkarlarına göre tabii ki ülkesinin çıkarlarını daha belirgin bir şekilde korunması gerektiğini en azından bu açıklamasında ifade ediyor. Aşırı sağdaki bu görüş ayrılıkları ve bazı farklılıklar tabii ki kendi aralarındaki oluşumları, bağlantıları tamamen yok edecek anlamına gelmiyor. Bunlar zaten siyasi ve ideolojik olarak emekçi düşmanı, göçmen düşmanı, yabancı düşmanı, mülteci düşmanı bir politikanın sürdürücüleri ve aynı zamanda savaşa ve militarizme de destek veriyorlar. Amerika'nın çıkarları yerine aynı zamanda kendi ülkelerinin egemenlik çıkarlarını savunuyorlar. Ama Fransa, Le Pen bunu yaparken Almanya ve diğerleri bunu bile yapmadılar. Bu açıdan Amerika'ya yedeklenmiş, Trump ve ekibine göre yedeklenmiş bir siyasetin olduğunu söylememiz lazım. Ortada
gerçek anlamda bir demokrasiden yana bir görüşün olmadığı biliniyor. Yani Trump'ın derdinin Venezuela demokrasi götürmek olmadığını biliyoruz. Bir sürü Arap ülkesi otoriterlerle, Suudi Arabistan başta olmak üzere bunlarla gayet iyi anlaşıyor. Gayet onlarla askeri ve ticari ilişkilerini sürdürüyor. Keza burada ilginç olan bir nokta var. Türkiye ile de gayet iyi ilişkiler içerisinde ama Amerika'daki basında yer alan bilgilerde dikkat ederseniz son haftalarda Amerikalıların Maduro'ya Erdoğan'ın yanına git teklifinde bulunduklarını, yani canını kurtarmak istiyorsan Türkiye'ye git, biz de o zaman ülkedeki rejimi değiştirelim. Dolayısıyla bir rejim değişikliğini sen Erdoğan'ın yanına giderek bunu kabul et diye teklifte bulunmuşlar. Tabii ki ilginç bir yaklaşım. Türkiye Maduro için güvenli bir ülke olur muydu? Orası tartışmalı. Ayrıca bu koşullarda Türkiye Maduro'yu alıp iltica hakkı verir miydi? O da tartışmalı. Zaten Erdoğan da Amerika'ya yakın ilişki içerisinde ve bugün itibariyle Trump'la bir görüşme yaptı ve saldırıdan sonra, yani Amerika'nın haydutluğundan sonra doğrudan Amerika'yı mahkum eden bir açıklamada yapmadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçiştirme, aynı Avrupa'daki sağ partilerin bir kısmı gibi üç maymunu oynayarak, genel bir tarif yaparak Trump'ın ve Amerika'nın yapmış olduğu haydutluk net bir şekilde mahkum edilmedi ki Maduro ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin de çok yakın olduğu biliniyor. İşte Maduro da Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, baskılar, hatta Gezi döneminde olduğu dönemde bile Türkiye'yi ziyaret etmiş, Erdoğan'la ortak karelerde görülmüştü. Yani Türkiye'deki solun, ilericilerin, sosyalistlerin yaşadıkları bunca baskıya rağmen Maduro bunları görmeden Erdoğan'la uluslararası ilişkiler çerçevesinde iyi ilişkiler sürdürmeyi gözetti. Ama Amerika bu iyi ilişkilerden dolayı Türkiye'yi ona bir iltica edebileceği ya da sığınabileceği ülke olarak gösterdi. Tabii ki güvenli bir liman değildi Türkiye. Bu nedenle Maduro bunu kabul etmedi. Özetle baktığımızda Venezuela etrafındaki gelişmeler tabii ki yoğun, büyük harita açısından baktığımızda anlamı çok fazla olan bir saldırı, pek çok anlamda eski ezberleri bozan, yeni bir döneme kapı aralayan bir müdahale olduğu görünüyor. Bundan sonra da Amerika kendi planlarını hayata geçirmeye çalışacak ve Avrupa'nın da desteğini alarak bu süreci sürdürmenin çabası içerisinde olacak. İstedikleri olacak mı? Bu konuda hiç kimse bir garanti vermiyor. Hatta Venezuela yönetimi Amerika'nın istediği çizgiye gelir mi? Bu konuda gelebileceğine dair çok az veri var. Tam tersine halka sürekli ülkeye sahip çıkma çağrıları yapılıyor. Bir anti-emperyalist gelenek var, bir mücadele geleneği var tabii ki. Daha önce yapılan darbeleri de püskürten bir Venezuela olduğunu söylememiz lazım. Önümüzdeki dönemde Venezuela merkezli olarak Latin Amerika ülkelerinde ve dünyanın pek çok yerinde Amerika karşıtlığı üzerinden anti-emperyalizm giderek hız kazanacak. Bu önümüzdeki dönemin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yeni bir yıla girdik. Yeni bir yıla girerken başta söyledim, herkes umutla, heyecanla, barışın olduğu bir dünya temennisinde bulundu. Çünkü insanlığın en eski özlemlerinden birisi, ama ne yazık ki gerçeğe döndüğümüzde, yılbaşı gecesi bitip bir sonraki gündeki gerçeklere baktığımızda dünya gerçekten de her bakımdan gericileşen bir güçlerin güç topladığı bir süreçte, aşırı sağın, milliyetçiliğin, emperyalist çıkarların, egemen güçlerin sürekli kendi çıkarlarını dayattığı ve de içinde bulundukları durum onları öncesine göre daha pervasız, daha hoyrat, daha haydutça davranmalarını bir bakıma zorunlu kılıyor. Bunu yapmadıkları takdirde güçten düşeceklerinin farkındalar. Güç kaybedeceklerinin farkındalar. İşte dünyadaki bu yarılma gerçekten de Amerika'nın bu kadar pervasız olması aynı zamanda onun geleceğinden endişe duymasından kaynaklanıyor.
öyle büyük bir güç ve her ülkede istediğini yapan bir ülke değil aslında. Bu açıdan baktığımızda bu 2026 pek çok gelişmeye de gebe. Bunları da söylememiz lazım. Bugünkü yayınımızı burada tamamlıyoruz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Yayınlarımızı paylaşırsanız, daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olursanız memnun oluruz. Daha sonraki yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın.